şöyle koyduğumuzda, kağıdın burası burada. Tamam mı? Şunu da şöyle koyduğumuzda burayı hiç ölçmeden dümdüz çizmemize yarıyor. Etek ucunu düzlerken, bluz ucunu yaparken, kalıp çizerken falan. Şu bizim elimiz ayağımız oluyor aslında. Tamam mı? Şunu şöyle bir kapatalım. Neyse sonra söyleyeyim. Orada benim adım var. Bizim 1 metrelik cetvelimiz. Bir çizgide kullanılıyor. Bunlar da bizim rigalarımız. Eğri rigalarımız. Birazdan anlatacağım. Bu dik açı çizerken kullanıyoruz. Dik açılarımızda. Aslında o cetvelin yaptığı işi de yapıyor. Buna da Aristo cetvel veya Geoder, Geoder cetvel deyip duruyorlar. Geoder, Aristo cetvel. Şuradaki gene bunun kullanımı ile ilgili çok ayrı bir anlatım yapmam gerekiyor aslında. 1, 2, 3, 4 santim yani santimleyerek ölçe çizmek yerine direkt bu Geoder cetveli koyarak ölçmeye yarar. Aynı zamanda açı ölçerdir bu. İletki görevi görür. Çok işe yarayan bir cetveldir. Gelelim şunlara. Bunlar bizim rigalarımız. Rigalar vücut kalıpta kavisli yerleri çizmeye yarar. Düz riga, kılıç riga bunlar. Bu kol kavislerinde kullanılır. Kol oyuntularını çizerken kullanılır. Bu da genelde aslında pantolon alı çizerken kullanırız ama kol çiziminde de şuralarını kullanırız. Yani bu demek değil ki hoca bunu kol rigası dedi. Ben bunu başka bir şey çizemem. Hayır, çizebilirsin. Çiziminde neresi nereye denk geliyorsa, neresi uyuyorsa, neresi senin vücut özelliğine uygunsa odur. Şurası kalçamızın kavisidir aslında. Şöyle göstereceğim. Görüyor mu video bilmiyorum. Çekebilirsin. Şudur bakın. Gördünüz mü? Bu da şudur. Belimizin kavisini çizme. Yani buraları çizerken bizim ölçülerimizde neresi uyuyorsa artık. Bak ben uymuyorum bak mesela. Kavisi olmadığı için uymuyorum. Şu gene söylüyorum. Genelde kol çizmeye yarar. Şunlar. Bu da hem kol çizmeye yarar, hem pantolon kavisi çizmeye yarar. Gene de vücudunun çeşitli yerlerinde kullanabileceğin bir şeydir. Bu malzemelerimiz hazır olduktan sonra düzler etek kalıbı çizimine başlayabiliriz.